Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yaklaşan Kurban Bayramı'nda ailenizin ve misafirlerinizin ağızlarını tatlandıracak nefis bir tatlı tarifiyle geldik. Bayramlarda hazırladığımız klasik ev baklavası yerine farklı bir şeyler denemek isteyenler için güzel bir seçenek olacağına inanıyorum. Karşınızda burgu baklava. Malzemelerimizi sayalım. Hamuru için 4,5 su bardağı un, 1 yumurta, 1 tutam tuz, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı sirke, yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su. İçi için ceviz, açmak için nişasta. Üzeri için 100 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ, şerbeti için 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, yarım limon. Malzemelerimiz bu şekilde. Hamurumuzun yapımına başlayabiliriz. Un hariç tüm malzemelerimizi yoğurma kabımıza alıyoruz. Bu malzemeleri bir çırpma teli yardımıyla güzelce çırpalım. Unumuzu kontrollü bir şekilde eklemeye başlayabiliriz. Hamurumuzun kıvamını anlayabilmeniz için sonuna kadar izlemeniz çok önemli. Unumuzu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz toparlandıktan sonra bir miktar un serptiğimiz tezgahımıza alıp biraz da orada yoğuralım. Hamurumuz artık kıvamına ulaştı. İki eşit parçaya bölüp rulo haline getirdiğimiz hamurumuzdan eşit büyüklükte bezeler yapıyoruz. Bezelerimizin büyüklüğü gördüğünüz şekilde olacaktır. Yuvarladığımız bezelerimizi tabanına un serptiğimiz bir kaba alalım.
Bezelerimizin hepsini güzelce yuvarladık. Üzerlerini tamamen kapatıp 1 saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Bir saatin sonunda hamurlarımız güzelce dinlendi ve açılmaya hazır. İlk hamurumuzu nişasta yardımıyla açmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuzu incecik açtık. Burgu şeklini vermek için ilk olarak açtığımız hamuru oklavamıza sarıyoruz. Sardıktan sonra kenarlarından ortaya doğru büzüyoruz. Hamurumuzu büzgüsünü bozmadan dikkatli bir şekilde tekrar açıyoruz. Şeklini verdiğimiz hamurumuzun ortasına cevizimizi serpiyoruz. Son olarak gösterdiğim şekilde bir ucundan başlayarak güzelce sarıyoruz. Böylelikle burgu şeklini vermiş olduk. Tabanına bir miktar yağ sürdüğümüz tepsimize alabiliriz. Diğer bezelerimizi de açarak tepsimizi doldurmaya devam edelim. Bu arada son yüklenen videolarımızdan anında haberdar olmak için zil simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Fazlalıklarını alarak tatlımızın daha güzel görünmesini sağlayalım. Bu parçaları ayrı bir tepside değerlendirebilirsiniz. Tepsimizi güzelce hazırladık. Kesme aşamasına geçebiliriz. Üzeri için ayırdığımız yağımızla güzelce erittik. Bir kaşık veya fırça yardımıyla üzerlerinden gezdirelim.
Tatlımız fırına girmeye hazır. 180 derecede üzerleri kızarana dek güzelce pişecekler. Gördüğünüz gibi tatlılarımız güzelce kızardı ve şerbetiyle buluşmaya hazır. Kaynattığımız şerbetimizi tatlılarımızın üzerlerine güzelce gezdiriyoruz. Burada tatlımız ve şerbetimiz sıcak olmalı. Burgu tatlımız servise hazır. Deneyecekler için şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım ailenizle ve sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirirsiniz. Ailecek Mutfakta kanalı olarak hepinize hayırlı bayramlar dileriz. Bu tarz tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, paylaşımlarımıza beğeni ve yorum yapmayı, Instagram sayfamızda takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.